Bir düşünün. Resmi bir makam, kameraların karşısına geçip tek bir cümle kuruyor. Yalnız değiliz. Ve onlar burada. Dünya bir anda nefesini tutar. Ama bu açıklamadan saniyeler sonra panik başka bir yerde patlak verir. Dünyanın finans merkezlerinde. Borsalar anlamsız rakamlara dönüşür. Bankaların kapıları kilitlenir. Sokaklar benzin ve ekmek için kuyruğa giren insanlarla dolar. Bu bir bilim kurgu senaryosu değil. İngiltere Merkez Bankası'nın eski bir üst düzey analistine göre bu önümüzdeki yılların en gerçek finansal kriz senaryosu. Ocak 2026. Saygın gazete The Times, sarsıcı bir haberi manşetine taşır. Bank of England, uzaylıların yol açacağı finansal krize hazırlanmalı. Haberde, Bank of England'ın Finansal İstikrar Departmanı'nda 10 yıl çalışmış eski kıdemli analist Helen McCowan, bankanın başkanına resmi bir çağrı yaptığı yazıyordu. Mektubun konusu netti. İnsan dışı bir zekanın varlığı resmen açıklanırsa, dünya ekonomisi saatler içinde çöker. Harekete geçin. Peki, saygın bir merkez bankacısı böyle bir uyarıyı yapmaya nasıl karar verir? McCoy, bunu eskiden bir Hollywood fantazisi olarak gördüğünü itiraf ediyor. Ta ki NASA'ya bağlı bir bilim insanının Antik Çağda Tanımlanamayan Uçan Nesneler adlı akademik makalesini okuyana kadar. O andan itibaren her şey değişti. McCoy için konu spekülasyondan çıkıp titiz bir risk yönetimi ve finansal istikrar meselesine dönüştü. Peki McCoy tam olarak neyden korkuyor? Senaryosu bir finans uzmanının soğukkanlılığıyla yazılmış bir kıyamet senaryosu. Resmi bir açıklama anında piyasalarda ontolojik bir şok yaşanacak. Yani varoluş algımız temelinden sarsılacak. İnsanlar devletlere ve geleneksel bankacılık sistemine olan güvenlerini bir anda kaybedecek. McCoy'un tahminlerine göre herkes fiziksel altın, gümüş ve Bitcoin gibi devlet kontrolünden uzak varlıklara hücum edecek. Geleneksel hisse senetleri ve tahviller anlamsız kağıtlara dönüşebilir. Kendi sözleriyle uyarıyor. Hiç kimse varlıkları nasıl fiyatlayacağını bilemez. Piyasalar aşırı oynaklık içinde çöker. Güven yok olur. Ve en korkunç öngörü, banka sistemleri iflas eder, ödeme ağları durur. İnsanlar benzin alamaz, marketlerden yiyecek alamaz. Sokaklar ayaklanmalara sahne olur. McCoy'un bu uyarıyı yapmasını sağlayan artık göz ardı edilemeyecek gelişmelerdi. ABD'de senatörler ve eski istihbarat şefleri nükleer tesisler üzerinde bizim olmayan teknolojilerden bahsediyordu. İngiltere'de Ocak 2026'da gizliliği kaldırılan askeri belgeler, ordunun dünya dışı teknoloji elde etmek için çalıştığını gösteriyordu. Eski Başkan Barack Obama bile, gökyüzünde hareketleri anlaşılamayan cisimler var, demişti. McCoy'a göre ABD, hükümeti yıllardır açıklama sürecini kademeli olarak yönetiyor. Ve son perde yaklaşıyor. Bu uyarıyı yapmak, McCoy için kişisel bir yalnızlık mücadelesi oldu. Çevresindeki bankacı arkadaşları konuyu konuşmak bile istemiyor. Bir tanesinin şakası acı gerçeği yansıtıyor. Helen, sana inanıyorum ama umarım bu dünyada yaşamak zorunda kalmam. McCoy, UFO podcastlerine çıkmayı reddediyor. Ona göre orası bir vahşi batı. Amacı zaten ikna olanları değil, hükümetin ve merkez bankalarının karar vericilerini uyarmak. Bank of England bu haber karşısında sessizliğini korudu. Yorum yapmayı reddetti. Peki bu bir çılgınlık mı yoksa tarihin en ileri görüşlü risk analizi mi? Helen McCoy'un son sözü her şeyi özetliyor. Bunun olma ihtimali çok düşük olsa bile hazırlık yapmamak delilik olur. Dünya
sadece gökyüzündeki gizemlerle değil, o gizemlerin yeryüzünde yaratacağı kaosla yüzleşmeye hazır mı? Ekranınızda gördüğünüz o borsa rakamları, o banka hesaplarınız, hepsi bir açıklama anında buharlaşabilir mi? Gizem artık sadece uzak yıldızlarda değil, Wall Street'in ve Londra City'sinin koridorlarında dolaşıyor ve hazırlanıyorlar.